Merhaba, bu videoda Ermeni meselesi nedir bundan bahsedeceğim. Videoyu iki başlıkta ele almaya karar verdim. İlk yarıda Ermeni meselesi niçin ortaya çıktı, sebepler neydi bunları aktarmaya çalışacağım. İkinci yarıdaysa Ermeni meselesi bir soykırım mıydı yoksa başka bir şey miydi bunları konuşacağız. Faydalandığım bütün kaynakları da videonun açıklama kısmına yazdım. Yani merak edenler kendileri de bakabilirler. Şimdi Ermenistan adı esasen bir coğrafya, bir bölge adıdır. Yani bir imparatorluğu veya bir grubu temsil etmez. Zaten bugünkü Ermeniler de Anadolu'ya ilk geldiklerinde kendilerine Hayk diyorlardı. Kurdukları ülke ise Hayatsan'dı. Ve hiçbir zaman ne Ermenistan adı altında ne de bugünkü Ermenistan'ın atası olabilecek kapsamlı bir imparatorluk kuramamışlardı. Bir takım prenslikler, bir takım beylikler vardı elbette ama hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olamamışlardı. Zira o dönemde Bizans bölgeye hakimdi ve Ermeniler de Bizans'ın boyunduruğu altındaydı. Hatta tarihteki ilk Ermeni teçhiri 1020'li yıllarda Bizans tarafından uygulanmıştı. Van'daki Ermeniler İç Anadolu'ya gönderilmiş ve Ermeni halkına mezhep farkı yüzünden epey bir baskı yapılmıştı. Bu yüzden de Ermenilerle Bizans halkı esasen kanlı bıçaklı olmuşlardı. Öyle ki 1071'e kadar yani Türkler resmen Anadolu'ya girene kadar 4 Ermeni prensliği bizzat Bizans tarafından yok edilmişti. Yani Ermeniler zaten bağımsız yaşayan bir halk değillerdi ve enteresan bir şekilde asıl bağımsızlık Türklerle gelmişti. Alparslan önce Ermeni kralı David'le anlaşma yapmış, onu himaye altına almış ve korumuş. Devamında da Melikşah zamanında Ermenilerden epey bir vergi kaldırılmıştır. Esasen bütün Selçuklu zamanında ve devamında da Osmanlı kurulduğundan itibaren ta Orhan Bey zamanından beri Ermenilerle Türkler dostluk içinde yaşamışlardır. Zira hem Bursa'daki Ermeni patrikliği hemen resmen tanınmış hem de Fatih zamanında Ermeni patriği Havakin İstanbul'a çağrılmış ve Galata'da yeni bir patrikhane kurulmuştur. Bu sayede Ermeniler Osmanlı ve Selçuklu zamanında gayet özgür, imtiyazlı ve din özgürlüğüne sahip bir şekilde yaşamışlardır. Bu hoşgörü ve rahatlık sayesinde özellikle İstanbul'da yoğun bir Ermeni nüfusu oluşmuştur. Öyle ki 1800'lü yıllarda bu nüfus 150 bin kişiye ulaşmıştır. Ve dünyanın en büyük Ermeni cemaati İstanbul'dadır. Zaten Galata, İstiklal ve çeşitli bölgelerden bahsedildiğinde akla hemen Ermeni ve Rum toplumunun gelmesi de bu yüzdendir. Ermeniler askerlikten de muaf tutulmuşlardır ve devlette önemli makamlara gelmelerine izin verilmiştir. Hatta bu yüzden Milleti Sadıka yani Sadık Millet adını almışlardır. Ve bakıldığında 1800'lere kadar Türkler ve Ermeniler tam anlamıyla barış içinde yaşamışlardır. Ama zaman içerisinde Osmanlı zayıflamaya başlayınca, Rumlardan boşalan makamlara da Ermeniler geçince, özellikle birçok konsolosluk ve katiplik ekseriyetle Ermeniler tarafından kontrol edilince ki Ali Paşa zamanında bu hakimiyet en zirveye ulaşmıştır, Ermeniler zamanla Türklerden kurtulmak ve her yere kendi akrabalarını veya kendi ırktaşlarını almak niyetinde olmuşlardır. Ki benzer bir şey bugün bile vardır. Yani bir adam, bir bakan, bir milletvekili veya belediye başkanı olunca etrafına bütün akrabalarını, bütün eş dost kim varsa doldurmaya başlar. İşte Osmanlı devrinde de Ermeniler aynı şeyi yaptılar. Ama Ermeni inancıyla Osmanlı inancı yani İslamiyet zıt düştüğünden dolayı zamanla araya bir uçurum girmeye başladı. Halbuki Ermeniler bir bakıma Türkler sayesinde hayatta kalmışlardı. Eğer Osmanlı, Selçuklu, Türk kavimleri olmasaydı Ermeni adı Bizans ve Avrupa'nın zulmüyle en fazla tarih kitaplarında kalabilecekti. Zira Ermenistan'ın kurulma sebebi dahi Osmanlı'ya karşı gelmektir. Zaten bahsedeceğim. Burada Osmanlı'ya yılda 40 kuruş vergi veren, askere çağrılmayan, ticarette son derece serbest bırakılan ve din özgürlüğüyle beraber Osmanlı'da yükselme imkanı tanınan, resmen Osmanlı topraklarında Türk halkından daha rahat yaşayan bir Ermeni güruhundan bahsediyoruz. Peki ne oldu da işler bu hale geldi? Hikaye gayet klişe aslında. 1. Propaganda, 2. Milliyetçilik.
Zira 19. yüzyılda milliyetçilik akımı bütün dünyada yayılmaya başlamıştı. Yani herkes özerk bir kimlik kazanmak istemişti ve Osmanlı iyice zayıfladığından dış ülkeler Osmanlı'yı bölmek, parçalamak ve en büyük payı almak niyetinde olmuşlardı. Ki bu 1. Dünya Savaşı'nda dahi görülmüştür. Akdeniz'de Fransızlar, doğu tarafında Ruslar, Ege tarafında Yunanlar ve İstanbul ve etrafında İngilizler, yani ülkenin dört bir yanında başka milletler cereyan etmiştir ve bunlar pastadan en büyük payı almak için en sonunda kendi aralarında kavga etmeye başlamışlardır. Ama bu bir süreçtir. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan önce zaten 100 yıl boyunca Osmanlı adım adım parçalanmıştır. Her bölgeden toprak kaybetmiş, her yerde bir takım isyanlar çıkarılmış ve halk iyice Osmanlı tebaası olmaktan uzaklaşmıştır. Bir de iş İslami bir coğrafyada yaşayan Hristiyan bir halka geldiğinde elbette çıkarı olsa da olmasa da birçok ülke Hristiyan kardeşliği adı altında olaya el atıyor. Proje 18. yüzyılda başlıyor. Önce Fransa Ermenileri Katolikleştirmek maksadıyla bir takım misyonerler gönderiyor ve ardından diğer ülkelerin de müdahalesiyle %10'luk bir bölüm Protestanlaştırılıyor. Yani Ermeniler önce kendi aralarında bölünüyorlar. Devamında da kendi içinde bile tam anlamıyla birlik sağlayamayan bir grup Osmanlı'ya da uyum sağlayamıyor. Ermeniler önce Osmanlı'ya karşı düşmanlaşıyorlar, ardından da milliyetçiliğin getirdiği gazla başka bir ülke kurmak istiyorlar. Tabi bu 100 yıl esnasında yaşanıyor. Söylediğim gibi bir sürü savaş, isyan veya arka plandan yürütülen destekler var. Mesela 1829'da Rus-İran Savaşı döneminde İran'ın elinde bulunan Erivan şehri Rusların eline geçti ve Çar 1. Nikola bu olay Ermenilerin kurtulduğu gündür şeklinde bir açıklama yaptı. O günden itibaren Rusya ile Ermeniler arasında yeni bir ilişki kurulmaya başlandı ve bu ilişki Osmanlı düşmanlığına dayanıyordu. Ve bu fikir hemen her fırsatta aşılandı. Örneğin 1853 ila 1856 yılları arasında Rusya ve Osmanlı arasında yaşanmış olan savaştan sonra Rusya daha önce doğudaki faaliyetleriyle alakalı Türkiye Asyası ifadesini kullandığı halde 1856'daki Paris Konferansı'ndan sonra Ermenistan tabirini kullanmaya başladı. Halbuki ne öyle bir ülke var ne de Osmanlı o bölgeyi kaybetmiş. Yani olmayan bir ülkeden bahsediyorlar ve halka bakın burası ileride Ermenistan yapılacak gibi bir fikir vermiş oluyorlar. Halk da bu gazla elbette Rusya ile, İngiltere ile, diğer ülkelerle birlikte yürüyor. Ve bu bir tek öyle bir iki tane harita paylaşmak veya lafta Ermenistan, Kürdistan gibi ülkeler uydurmaktan ibaret kalmadı. 1856'daki ıslahat fermanından sonra Robert Koleji ve Merzifon Amerikan Koleji ve bu türden okullar daha ilk öğretimden itibaren halka Osmanlı düşmanlığını, Ermeni milliyetçiliğini ve bu türden şeyleri aşılamaya başladılar. Öğretmenler Osmanlı kıyım yaptı, Ermenileri katletti. Eğer Osmanlı olmasaydı şu anda Ermenistan adı altında kocaman bir ülke olacaktı ama Osmanlı engel oldu şeklinde propagandalar yapmaya başladı. Bu kafayla büyütülen bir nesil de ileride 1890'larda, 1900'lerde yeterince önemli makamlara gelecek kadar büyüdüğünde elbette bu fikirleri gerçeğe dökmek isteyecektir. Bu sebeple 1800'ler Osmanlı için epey çetin geçmişti. Hemen her cephede ya bir isyan çıkmış ya da başka bir ülkeyle savaşılmıştı. 1877'ye gelindiğinde ise Rusya'nın Panslavizmi sağlamak amacıyla Balkanlar ve Kafkaslar'da bizim 93 Harbi dediğimiz bir savaşı başlatmasıyla işler iyice sarpa sarmıştı. Zira Osmanlı bu savaşı kaybetmiş ve barış istemek zorunda kalmıştı. Ruslar Plevne düştükten sonra İstanbul'a kadar gelmişlerdi. Savaş 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne'de yapılan mütarekeyle sona ermiş ve Ayestefanos yani Yeşilköy Antlaşması'na giden barış görüşmeleri başlamıştı. Tabi bu görüşmeler Osmanlı için pek de hayırlı olmamıştı. Hatta bu görüşmeler sırasında bizzat Ermeni Patriği Nerses Varyabedyan ve bazı Ermeni önderleri
Çar'ın kardeşi Grand Duke Nikolay ile görüşüp antlaşmaya Ermenilerle ilgili bir madde koydurmayı başarmışlardı. Böylece Ermeni adı tarihte ilk defa olmak üzere resmi bir antlaşmada kullanılmış oldu ve bu özerkliğe giden ilk adımdı. Ama bu antlaşma kağıt üzerinde kaldı, gerçeğe geçmedi, zira İngiltere bu anlaşmayla Rusya'nın fazla kuvvet kazandığını görmüş ve yeni bir konferans yapılmasını istemişti. Ki bu bir tek istek seviyesinde kalmadı, zira İngiltere hem İstanbul'a bir donanma gönderdi hem de Avusturya ile anlaşıp Tuna bölgesine asker yığdı. Yani Rusya ikinci bir savaşı kaldırmaya yeterli olmadığından mecburiyetten bu konferansı kabul etmek zorunda bırakıldı. Tabi İngiltere Osmanlı'yı hayrına sevabına korumamıştı. Bir yandan da arka taraftan çeşitli anlaşmalarla özel imtiyazlar elde etmişti. Örneğin Kıbrıs'a asker yığma hakkını kazanmıştı ve Osmanlı topraklarındaki Ermenilerle alakalı hem ıslahat yapma hakkı elde etmiş hem de daha fazla özgürlük tanıtmıştı. Tabi bu esnada Ermeniler de boş durmadı. 17 Mart 1878'de Patrick Varyabedyan İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Layard'la görüşüp eğer İngiltere destek verirse Ermeni halkının isyan çıkarmak ve yeni bir Ermenistan kurmak yolunda hazır olduğunu söyledi. Bu sebeple Ayestefanos'un yerine toplanmış olan Berlin Kongresi'nde Bismarck Ermenilerle iyi anlaştı, onları iyi karşıladı ve diğer Avrupa ülkeleri de Ermenilere destek verdiler. Ki bu Osmanlı için epey acı bir şeydir. Zira Osmanlı hasta adam yakıştırmasını bu toplantılarda elde etmiştir. Bütün dünya görmüştür ki Osmanlı parçalanmaya, yıkılmaya, yok olmaya doğru gidiyor ve kendi ülkesinde kendi halkıyla alakalı bile herhangi bir söz hakkına sahip değil. 1880 yılında ise Gladstone'un İngiltere Başbakanı olmasıyla beraber çatışmalar iyice zirveye ulaştı. Gladstone ilk iş Ermeni meselesini ele aldı ve Haziran 1880 tarihinde Bab-ı Ali'ye 6 devletle birlikte ortak bir nota vererek Doğu Anadolu'da Ermenilerle meskun yerlerde ıslahat yapılmasını istedi. Gladstone'un bu teşebbüsü üzerine Ermeniler daha da gaza geldiler ve çeteler örgütleyerek teröre başvurdular. Örneğin Ermenice çan sesi anlamına gelen hınçak ya da bayrak anlamına gelen taşnak cemiyetleri en meşhur olanlardır. Ülkede dört bir yanda Ermeniler çete kurmaya başlamış, halka ve askere saldırmaya başlamış ve Ermenistan kuracağız naralarıyla terörizm yapmışlardır. Ve Osmanlı her isyan bastırdığında, her müdahalede bulunduğunda batıda katil diye lanse edilmiştir. Osmanlı Ermenileri öldürüyor, Osmanlı Hristiyanlara saldırıyor. Sürekli bu şekilde haberler yapılmış ve halk Osmanlı'ya karşı kışkırtılmıştır. Mesela 1894'ün Ağustos ayında Bitlis civarındaki Sasun bölgesinde Ermeniler bir isyan çıkardılar ve masum halkı katlettiler. Ardından ateş açtılar, askerle falan çatıştılar ve Osmanlı bu isyanı bastırdığında bütün Batı medyası Osmanlı katildir, Ermeniler mazlumdur şeklinde hikayeler paylaştı. Ama öldürülen Türklerden, öldürülen Müslümanlardan kimse bahsetmedi. Zira bahane lazımdı. Ve bu bahaneyle İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler Osmanlı'ya Ermenilere ıslahat yapılması, onların daha da özgür bırakılması, hiç onlara karışılmaması yönünde bir memorandum verdiler. Ama tabii ki Osmanlı o kadar da eyvallah diyemedi ve tasarıyı reddetti. Ve bunun üzerine bütün bu ülkelerin kışkırtmasıyla Ermeni halkı daha da galeyana geldi ve Bitlis, Erzurum, Muş, Sivas, daha birçok bölgede dört bir yanda eş zamanlı bir şekilde isyan çıkarmaya başladılar. Böylece bir yıl içerisinde toplamda 25 tane isyan çıktı ve bütün bu isyanlar bağımsız bir Ermenistan kurmak içindi. Ve Osmanlı'nın bunlarla diplomatik sahada mücadele edecek ne vakti kalmıştı ne de sabrı. Zira 18 Nisan 1897'de Türk-Yunan Savaşı başladı, ardından da Yakın Doğu civarında Arap topraklarında bazı problemler yaşandı. İşte önce İttihatçı devrimi, sonra da 1. Dünya Savaşı'na kadar geçen süreç esnasında Osmanlı artık ne yaparsa yapsın yanlış yapmış olacağı bir konuma düştü. Zira 1915'e kadar toplamda 40 defa isyan çıktı.
Özetle teçhire öyle bir anda gelmedik. Bunca olaydan sonra Osmanlı ya 20-30 tane şehri bırakıp da alın verdim gitti ne yapıyorsanız yapın diyecekti ya da mücadele edecekti. Ki öyle bedavadan toprak verme, ülkeyi bölme şansı yoktu. Eğer öyle yaparsanız yarın öbür gün Lazlar, Kürtler, Balkan halkları, Araplar herkes kendi ülkesini kurmak ister. Ermeniler yaptı biz de yapalım derler. Bir de Birinci Dünya Savaşı başlamış, zaten işgal altındayız, toprak kaybediyoruz. Bir yandan da Ermeniler isyan çıkarmaya, problem yaratmaya başlayınca Osmanlı olaya kökünden el koymak zorunda kaldı. Bir düşünmek lazım, yani 1895'te Patrik İzmirliyan önderliğinde kalabalık bir Ermeni grup Sultanahmet'e yürümüş, eylem yapmış ve aynı dönemde Osmanlı Bankası Ermeni çeteciler tarafından basılmış. Hatta yazdığına göre halktan birçok kişi, bayağı sivil insanlar Ermeni bombalarıyla öldürülmüşler. Hatta yetmemiş, Abdülhamit'e yani padişaha suikast teşebbüsünde bulunmuşlar. Bu olaylar öyle bir anda ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Yani eğer teçhirden veya soykırımdan bahsedeceksek biraz öncesini de öğrenmek gerekiyor. Zira o dönemde çıkarılan dünya haritalarında Batı Osmanlı'nın doğu tarafını Ermenistan diye işaretlemişti. Yani ülke bölünmediği halde yarısını kesip atmışlardı. Bu zaten tahriktir, tehdittir. Sırf 8 Şubat 1914'teki Yeniköy Mukavelenamesine baksanız dahi yeterli olacaktır. Yani proje öyle bir proje ki Diyarbakır'dan itibaren ikiye bölüyorsun ve yabancı valilerle, müfettişlerle o bölgeyi tamamen özerk yapıyorsun. Yani Osmanlı vilayetlere ayrılıyor. Daha savaşmadan etmeden Osmanlı'yı zaten parçalamış oluyorsun. Ve işin kötü yanı, eğer Birinci Dünya Savaşı çıkmış olmasaydı bu gerçekleşecekti. Savaşın çıkmış olması bu projeyi suya düşürmüş oldu. Ardından da benzer teklifler Damat Ferit Paşa'ya zaten 1000 defa yapıldı ama Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı yüzünden planlar tekrardan suya düştü. Yani Osmanlı dağılsa da dağılmasa da batılı ülkeler zaten bir Ermenistan kurmak niyetindeydiler. Ve bunu açık açık söylüyorlardı. Ermeniler de bunun gazıyla daha fazla isyan çıkarmaya, daha fazla terörizm yapmaya devam edeceklerdi. Ki ediyorlardı da. Yani Çanakkale Savaşı devam ederken dahi Ermeni çeteleri halka saldırıyordu. Haliyle Osmanlı ya hep ya hiç mantığıyla radikal bir karar aldı. Olay bundan ibarettir. Bütün Ermeni halkı zorunlu bir göçe mecbur bırakıldı. Yani halk oradan oraya gönderildi. Amaç birliği, beraberliği bozmak ve yeni isyanları engellemekti. Ve bu esnada da karşı gelenler, savaşanlar, silah çekenler, çatışanlar, problem çıkaranlar vardı. Bu yüzden de bazı insanlar öldürüldü. Ama batıya bakıldığında sanki bütün Ermeni halkı boydan boya öldürülmüş gibi davranıyorlar. Yani tam anlamıyla bir soykırım yapıldığı ve tüm Ermenilerin temizlendiği söyleniyor. Halbuki bu bir iftiradır. Bir halkı göç ettirmekle tamamen yok etmek arasında fark vardır. Ama diasporaya bakıldığında 1,5 milyon Ermeni öldürüldü şeklinde şeyler söylüyorlar. İşin kötü yanı insanlar da buna inanıyor ve bunu reddettiğinizde anında insanlık düşmanı ilan ediyorlar. Irkçı, Ermeni düşmanı, cani, katil, neler neler. Halbuki asıl kendileri Türk düşmanlığı yapıyorlar ama kimse bir şey söyleyemiyor. Hazır yeri gelmişken bir hatayı düzelteyim. Herkes 24 Nisan'ı Teşhir Günü zannediyor. Halbuki 24 Nisan 1915 tarihi giderek artan Ermeni olaylarının önlenebilmesi için Dahiliye Nazırı Talat Bey'in tehcir kararını bazı valiliklere ve mutasarrıflıklara telgrafla gönderdiği gündür. Tehcirin dayanağı olan kanunsa 27 Mayıs'ta çıkarılmıştır ve kanunun resmi adı savaş sırasında hükümetin icraatına karşı gelenler için askeriye tarafından alınacak tedbirler hakkındaki geçici kanundur. Altında da hem Sultan Reşad'ın hem de Enver Paşa'nın imzası vardır. Elbette 24 Nisan'dan itibaren bazı Ermeni liderleri tutuklanmış ve toplama kampına gönderilmişlerdir. Ama bu esnada kimse öldürülmemiştir ve gönderilenlerin büyük bir bölümü de daha sonra İstanbul'a geri dönmüşlerdir. Ayrıntı vermek gerekiyorsa eğer, Teçhir Kanunu 4 maddeden oluşuyordu ve tamı tamına şöyleydi. Madde 1.
Vakti seferde ordu ve kolordu ve fırka kumandanları ve bunların vekilleri ve müstakil mevki kumandanları, ahali tarafından herhangi bir suretle evamiri hükümete ve müdafaa-i memlekete ve muhafaza-i asayişe müteallik icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silahla tecavüz ve mukavemet görürlerse, derakab kuvva-i askeriye ile en şiddetli surette tedibat yapmaya ve tecavüz ve mukavemeti esasından imha etmeye mezun ve mecburdurlar. Yani asker mecbur kaldığı takdirde silah kullanmakta serbesttir. Madde 2. Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları icabat-ı askeriyeye mebni veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kur'a ve kasabat ahalisini münferiden veya müçtemiyan diğer mahallere sevk ve iskan ettirebilirler. Yani kumandanlara şüphelendikleri insanları istikametin dışındaki başka bir bölgeye yerleştirme izni devlet tarafından verilmiştir. Madde 3. İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. Yani yayımlandığından itibaren geçerlidir. Madde 4. İş bu kanunun mer'iyeti ahkamına başkumandan vekili ve harbiye nazırı memurdur. Meclisi Umumi'nin içtimaında kanuniyeti teklif olunmak üzere iş bu layihâ-i kanuniyenin muvakkaten mevki-i meriyete vazını ve kavanini devlete ilavesini irade eyledim. Bakın tekrardan söyleyeyim. Tehcir, bir halkın bir bölgeden başka bir bölgeye göç ettirilmesinden ibarettir. Bu esnada karşı gelen, askere silah çeken, savaşan, öldüren ve ölen olmuştur. Ama bakıldığında kanun nettir. Acı bir olaydır. Evet, yani bir halkı komple malıyla mülküyle başka bir yere göndermek, göç etmek zorunda bırakmak kötü bir şeydir. Lakin daha 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda Osmanlı halkı da aynı şeyi yaşamıştır. Balkan halkı toprak kaybedildiğinden dolayı göç etmek zorunda kalmıştır. Yani savaş durumunda böyle şeyler yaşanır. Bu normaldir. Hele bir de savaş vaktinde isyan çıkarıp darbe yapmaya kalkışıp düşmanla birleşiyorsan eğer, başına böyle bir şey geldiğinde de şikayet etmek veya ağlamak lüksüne sahip olmak anca romanlarda mümkündür. Zira devlet önce kendi bekasını korumak zorundadır. Başka bir çare de yoktur zaten. Yapacak bir şey yoktur. Başka bir ülke olsaydı tam anlamıyla yok ederdi. Ki yapmışlıkları da vardır. Biz en azından göçe zorlamışız. Ve geçici bir süreliğine, yani zaten kanunda yazıyor. Tam anlamıyla ölene kadar 100 yıl boyunca değil, daha sonra gelen bir sürü insan olduğundan bahsettik zaten. Bakıldığında Batı buna rağmen her şeyi iyice abartmış, 3'e 5 katmış, bir kişi öldürüldüyse 1 milyon kişi öldürülmüş gibi lanse etmiş ve Osmanlı'yı zalim, soykırımcı, iğrenç bir devlet gibi göstermeye çalışmış. Hatta bu amaçla zaten sahte belgeler dahi uydurulmuş ve sahte olduğunu da kendim uydurmuyorum. Zaten daha sonra ifşa ediliyor. Örneğin General Allenby tarafından Suriye'deki Osmanlı bölgelerinden ele geçirildiği iddia edilen bir takım raporlar paylaşılmıştı ve bu raporlarda Osmanlı'nın net bir şekilde katliam emri verdiği söylenmişti. Ama daha sonra bir bakıldı ki hiç öyle bir rapor yok ve bu raporlar bırakın Allenby tarafından Suriye'den ele geçirilmeyi, Fransa'da ortaya çıkarılmışlar. Paris'teki Ermeni Milliyetçi Cemiyeti kendince bir rapor uydurup bunu da etrafa yayıp insanları bir algı operasyonuyla kandırmış. Ama neticede o raporu yiyenler ve inanmış olanlar halen daha inanıyorlar. Yani olay çamur at izi kalsın muhabbeti. Yalan da olsa, iftira da olsa, komik de olsa bir şeyi 40 defa söylediğinde millet yiyecektir. En azından bilinçaltına yerleşecektir. Ki Batı buna daha Sevr Antlaşması zamanında bile başlamıştı zaten. Bakıldığında o dönemde görüşmelerde siz işte katilsiniz, Ermenileri katlettiniz, bu yüzden de şu maddeyi kabul etmeniz lazım. Biz şöyle bir teklifle geldik ama kabul etmiyorsanız hani bakın zamanında Ermenileri de şöyle yapmıştınız ya. O yüzden hani etseniz iyi olur. Yani suçlayarak, mecbur bırakarak, abartarak Osmanlı'yı sıkıştırmaya çalışmışlardır. Ve Atatürk de bu türden iddialara birçok defa karşılık vermiştir. 24 Nisan 1920'de bu konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapmıştır.
Düşmanların bütün çalışması barış esaslarının kararlaştırılacağı şu sıralarda memleketimizi dışarıda ve içeride güçsüz bir durumda bırakarak istedikleri her şeyi kabul ettirmeyi amaçlıyor. Geleceğe yönelik çıkarlarını çeşitli baskılarla bütün dış ülkeleri aleyhimize çevirmekte gören bütün unsurlar en son tümüyle yalan olan Ermeni Kırım'ı uydurmasını düzenlemişlerdir. Bununla beraber 31 Aralık 1919'da, 1 Aralık 1920'de, 27 Aralık 1920'de ve 1 Mart 1922'de Ermeni soykırımı iddialarıyla alakalı defalarca kere açıklamalarda bulunmuş, bunun bir İngiliz projesi olduğunu ve Bitlis ve Van gibi bölgelerin Ermenistan yapılması halinde İngiltere'nin yakın doğudaki hakimiyetinin kuvvet kazanacağını ve asıl amacın bu olduğunu söylemiştir. Nutuğu okuyanlar zaten bilirler. Ayrıyeten 24 Mart 1915'te Rusya'nın da desteğiyle birçok Türk köyünü yakan ve halkı katleden Ramgavar, Halas, Ermenistan'a doğru ve Karahaç gibi cemiyetlerden 2300 kadar terörist ele geçirildiğini de söylemek lazım. Zaten dışarıda 1000 tane ülkeyle uğraşıyorken ve işgal altındayken üstüne yetmiyormuş gibi bir de iç savaşla uğraşmak zorunda kalan bir Osmanlı teçhir yapmayacaktı da ne yapacaktı? Bu demek değildir ki bütün Ermeni halkı teröristti, hepsi Osmanlı düşmanıydı, hepsi haindi. Hayır, tabii ki de öyle bir iddiamız yok. Ama çoğunluk öyle olunca kurunun yanında yaş da yanıyor. Bu yüzden eğer arada öldürülen, hakkı yenmiş olan bir Ermeni varsa dahi burada sorumlu Osmanlı değildir. O ayaklanma çıkaran, terörizm yapan, darbe yapmaya kalkışan diğer Ermenilerdir. Yani hesabı çetecilerden sorulmak zorundadır. Zira Osmanlı nefsi müdafaa yapmıştır. 1914'te Zeytun isyanında 100 Türk, 1915 Van olaylarında 3000 Türk ve 1914-1915 Muş olaylarında toplam 20.000 Türk hayatını kaybetti. Ermeniler 1890'daki Erzurum isyanından beri birçok defa isyan çıkarmaya çalışmış ama başarılı olamamışlardı. Başarılı olamayınca zalimken mazlumu oynamaya kalkmak da ikiyüzlü davranmaktır. Van'ın Zeve köyünün tamamını kadın, çocuk, yaşlı demeden öldüren ve ardından da 15.000 gönüllü askerle Osmanlı'ya karşı savaşmak için Rus ordusuna katılan, hatta ayak bağı olmasınlar mantığıyla Kafkasya'da kadın ve çocuklarını Erivan'a gönderen onlarca Ermeni varken Osmanlı ne yapması gerekiyorsa onu yapmıştır. Ayrıyeten madem ki Osmanlı o kadar Ermeni düşmanıydı, o halde o dönemde niçin Osmanlı Meclisi'nde 2 tane Ermeni milletvekili vardı? Bir düşünmek lazım. Dışişleri Bakanı Gabriel Norodükyan ve Oscar Efendi de bir Ermeniydi değil mi? Bunlar ezilmediler de mi mebus olabildiler? Ya da Osmanlı'nın imkanlarıyla hukuk tahsili yapan Hasruyan nasıl oldu da ceza kürsüsü başkanlığına atandı? Nasıl oldu da Kirkor Zohrab İstanbul Milletvekilliğine, Hallaçyansa Bayındırlık Bakanlığına atandı? Bu arada az önce bahsettiğim Hasruyan 1921'de Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir Han'ı öldüren Misak Torlakyan isimli Ermeni'nin de avukatlığını yapmıştır. Yine Tanzimat'ın önde gelen devlet adamlarından birisi olan Mustafa Reşit Paşa'nın danışmanı da Agop Gırçıkyan adında bir Ermeniydi. Ve işin kötü yanı Osmanlı'da milletvekilliğine yükselmiş olan Norodükyan gibi bazı Ermeniler 1. Dünya Savaşı'na girer girmez ülkeyi terk etmiş ve Fransa gibi ülkelerden bağımsız bir Ermenistan kurmayı talep etmişlerdir. Bu yüzden özellikle de Fransa gibi bazı ülkelerin sık sık dile getirdiği ve propagandasını yaptığı şu Ermenilere soykırım yapıldı argümanına körü körüne inanmamakta fayda vardır. Şimdi hemen faşistlik yapıyorsun, Ermeni düşmanlığı yapıyorsun falan diye saldıran tipler çıkacaktır. Yani insanlar garip, yapacak bir şey yok. Ama tekrar söyleyeyim, bakın olabilir tehcir esnasında illaki aşırıya kaçan, orantısız kuvvet kullanan ya da masum insanları masum olmayanlar yüzünden öldüren, hata yapanlar olmuştur. Bilemeyiz ama olmuş olma ihtimalini göz önünde tutmak lazım. Neticede acı olaylar yaşanmıştır. İyi hatıralar bırakmamıştır bu tehcir muhabbeti. İnsanlar ölmüştür, aç kalmıştır, yerinden yurdundan edilmişlerdir.
Ama nihayetinde bu bir mecburiyettir. Kimse bundan memnun değil. Kimse gurur duymuyor ya da oh ne iyi yaptık falan diyenler yok. Mecburduk ve öyle oldu. O kadar. Ya bakıldığında internette Ermeni tarafı kelle fotoğrafları paylaşıp, kemik fotoğrafları paylaşıp işte bakın bu kadar insanı öldürmüşler, cani Türkler bilmem ne yapmışlar diyorlar. Ama o insanlar çeteci miydi? Çatışma esnasında mı öldürülmüşlerdi? Yoksa masumlar mıydı? Bilmiyoruz. Bugün de PKK kamplarını bombalıyoruz. Ne yapacağız yani? Özür dileyecek değiliz. Vah vah keşke yapmasaydık falan mı diyeceğiz? Tehcir uzun süren bir düşmanlığın bir sonucudur ve düşmanlık yapanlar da Osmanlı tarafı değildir. Maalesef hakikat budur. Askerler bir yerden sonra artık nefret etmiş, hak ediyorsunuz ulan deyip abartmış da olabilirler. Belki bazı anne babalar evlatlarının karşısında öldürülmüşlerdir ya da bazı çocuklar anne babalarının karşısında işkenceye maruz kalmışlardır. Farazi konuşuyorum, bilme şansımız yok. Ama bakıldığında bu tehcir esnasında askere silah çeken, çarpışan, karşı gelen, yani emre dirayet gösteren ve başka çare bırakmayanlar da vardır. Bu yüzden de ayıklamak, net bir şekilde şu masumdu, şu değildi demek mümkün değildir. Eğer roman yazacaksak veya hayal gücümüzü kullanacaksak binbir türlü hikaye uydurulabilir. Mesela Halide Edip'in Beyrut'tayken Cevat Bey'e gönderdiği abartılı bir mektup zaten bu tür acı olaylardan bahsetmektedir. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemiyoruz. Ama devlete tehcir yapmaktan başka bir çare bırakmayan o terörist grupları da unutacak değiliz. Yani eğer dürüst olacaksak komple olmak lazım. Bir sepette 50 tane elma varsa ve bir tane 2 tane çürük elma çıktıysa ayıklamak problem değildir. Ama milyon tane elmadan yüz binlerce çürüğü ayıklamak imkansızdır. İmkan dahilinde olsa dahi arada ayıklayamadığın, unuttuğun birkaç tane çürük elma diğer elmaları da çürütecektir. Tehcir emrini veren Talat Paşa'nın hanımının 1980'lerde ölmeden birkaç ay evvel Murat Bardakçı'ya verdiği özel bir röportaj vardır. Bu röportajda da tamamen aynı şeyler aktarılmaktadır. Hani bırak resmi tarihi, o kadar şahit var, onlar soykırımı doğruluyor, git insanlarla konuş diyen tipler var ya, özellikle onlara söylüyorum. Alın size şahit. Yapmayın dedim. Kaç senedir Osmanlı devletin bak sizi paşa yaptık, vekil yaptık, harciye vekili yaptık. Harciye vekili Ermeni, Posta Telegraf Nazırı Ermeni, Oskan Efendi, Halatşan Efendi, Nafıan Nazırı. Bunlar hep Ermeni. Size Osmanlı Devleti kardeş gibi muamele ediyor. Rahatsınız, evinizde, şeyinizde, vazgeçin. Başladılar Ermeniler. Çünkü Rus kışkırtıyor. O Erzurum vakası. Biz çok kaybettik. Bizim kaybımız onlardan büyük. Demişler bu Ermeniler. Evet demişler, orada haklısınız. Ama bize muhtariyet vermek lazım. Onu çıkarın aklınızdan demiş. Onu katiyen kartı dedim. Siz Türkiye'de muhtariyet alamadınız. Ben neysem sen de ol. Ben de vekilim, sen de vekilsin. Ben gazeteciyim, sen de gazetecisin. Fakat yer vermek asla. Veremem. Bunun üzerine çıktılar, gittiler ve kaçtılar. Ve yapın pasaportlarınızı gidin demiş. Eğer oturursunuz başınıza tepeler gelir demiş. Muhtariyeti istediler. Muhtariyet ver dediler. Hayır demiş. İşte o zaman Talat Paşa isyan etti. Son dakikaya kadar yalvardı. Yapmayın dedi, bak vekiller, paşalar, doktor paşalar hepsini veriyoruz size. Rahat saltanatınız, paranız, malınız, mülkünüz elinizde. Niçin yapıyorsunuz? Bütün valilere emir verildi. Aman yapmayın, aman dikkat edin, aman mala taarruz etmeyin, kadına taarruz etmeyin, himaye edin, yollarını açın, bırakın, serbest bırakın, gitsinler. Onlar cevap verirler, cevapları o kadar bilmem. Sabaha kadar telgraf başında duramazsın ki. Paşa ne diyecekmiş? Azap içinde, izdırap içinde. O Erzurum Bankası değil. O camilere girip hamile kadınlar yardılar, çocukları aldılar, süngüye baktı Ermeniler, öyle gösterdiler Ermeni zulmü. Bunu yazıyorlar mı? Bunu söylüyorlar mı? Bir de muhtariyet diyorlar sonra. Neyi verecek?
Evvela seni beni kesecek. O Ahmet'i Mehmet'i sokakta kesmez, onu nasılsa kesecek. Evvela senin başını benim başımı kaldıracak. Paşamın katili muhakemede söyledi. Biz de harp edemeyiz Türkiye elinde. Fakat Türkiye'nin en akıllıların, en Türkiye'yi kurtaracak kafaları yok edeceğiz dedi ve yaptılar. Son nokta, Tehcir İttihat ve Terakki'nin bir eseriydi ve bu yüzden Ermeni taraftarı olanlar İttihat ve Terakki ırkçı, düşman, Ermeni karşıtı bir oluşumdu derler. Halbuki bu da yanlıştır. İttihat ve Terakki tamamen vatanperverlerden meydana gelmiştir. Ve tek amaçları Osmanlı'nın o kaçınılmaz çöküşünü biraz daha geciktirmektir. Bu amaçla birkaç tane karar almışlardır ve ne yazık ki bu çöküşü daha da hızlandırmışlardır. Ama hiçbir şekilde İttihat ve Terakki üyeleri ne ırkçı ne de vatan haini insanlar değillerdir. Ve önde gelen İttihat ve Terakki liderlerinin çoğu 50 yaşını dahi görememişlerdir. Örneğin Enver Paşa 41 yaşında Tacikistan'da Ruslara karşı savaşırken şehit olmuş, Talat Paşa ise Berlin'de Sogomon Tehliryan adındaki bir Ermeni terörist tarafından 47 yaşında katledilmiştir. Aralarındaki en yaşlı lider olan Cemal Paşa dahi Tiflis'te cinayete kurban gittiğinde 50 yaşındaydı. Sadrazam Said Halim Paşa ve Trabzon valisi Cemal Azmi ile Doktor Bahettin Şakir Bey gibi birçok önemli şahsiyetimiz de Ermeniler tarafından öldürülmüşlerdir. O halde oturup da Türkler Ermenileri katlediyor diye propaganda yapmak için gerçekten de yüzsüz olmak lazımdır. Bakın burada Ermeni düşmanlığı yapmıyorum. Ki yapsam dahi en fazla ödeşmiş olurduk. Zira adamlar 100 yıldır Türk düşmanlığı yapıyorlar. En basitinden 15 Nisan 1979'da Atina'da dikilen Ermeni anıtı tamamen soykırıma atfedilen ve Türklerin soykırımcı olduğunu iddia eden, bu görüşü destekleyen, adı da intikam anıtı olan bir anıttır. Ve Fransa gibi, Rusya gibi birçok ülke bu anıtı ve bu projeyi desteklemiştir. Yani Türk düşmanı olan kaç tane ülke varsa zaten soykırımcı ilan etmeye dünden razılardır. Halbuki kendi tarihleri bizden daha kanlı ve eğer soykırımcı, katliamcı arayacaksak bu batılı ülkeler en önde gelenlerdir. Ama önemli değil, eğer Türksen ya da doğuluysan iğrençsindir kardeşim. Haklı olma şansın yoktur. Batıdaki algı budur. Öyle olmasa zaten Marsilya'da 1979'da Ermeni kin anıtı açılmazdı. Ve buna birçok bakan, önemli milletvekili gelmezdi. Bir düşünmek lazım. İntikam anıtı, kin anıtı, bilmem ne anıtı. Yani ulan düşmanlık yapan biz miyiz, siz misiniz? Ama iş hümanizme, insan haklarına, özgürlüğe geldiğinde en barışçıl olanlar bunlar. Yani bakın katliam yapılmış olsa yapıldı diyeceğim. Yapılmamış. Ne diyeyim yani? Ki yapıldı desem zaten benim işime gelir. Yurt dışından bir sürü dernek bana bağış yapar, para gönderir. Ne alim adam ne entelektüel bir adam helal olsun derler, desteklerler. Yarın zengin olmuş olurum yani. Zira öyle yapanlara ödül veriyorlar biliyorsunuz. Ama benim derdim kaç kişinin bana para göndereceği veya beni destekleyeceği değil, hakikatin ne olduğu. Bakınca bugün Taşnak gibi örgütlerden arta kalanlar katliam yapıldı, soykırım yapıldı diyorlar. O zaman da diyorlardı. Ama eğer gerçekten böyle bir şey yapılmışsa dahi niye yapıldığını söylemiyorlar. Ya şöyle düşünmek lazım. Ben geleceğim, size yumruk atacağım, kolunuzu kıracağım, evinizi yakacağım. Yani yapmadığım şey kalmayacak. Siz de karşılık verdiğinizde bana saldırıyorlar falan diye ağlayacağım. Önce ben vurmuşum zaten, ağlamaya hakkım olmaması lazım. Ben kaşınmışım. Ve bir değil iki değil 1000 defa aynı şeyi yapmışım. Klişe bir taktiktir. Bir ülkede azınlıkları destekle, terör örgütleri kurdur, arkadan silah yardımı yap, onlara bir takım vaatlerde bulun ve bombalı eylemler, silahlı eylemler, cinayetler, saldırılar yaşandıktan sonra da devlet müdahalede bulunduğunda devlet azınlığa saldırıyor de. Bir sormak lazım. Belçika Kralı Leopold'un yaptığı soykırımlar niye konuşulmuyor? Adam 12 milyon kişiyi öldürmüş ya. Hitler'den daha fazla. Ya da Amerika Japonya'ya atom bombası atmış. Hem de bir tane de değil yani 2 tane atmış.
Bugün dahi Irak'ta neler yapıyorlar? Neler yapıldı? Daha 5 yıl oldu, 10 yıl oldu. Kimse bunları konuşmuyor. Sanki bu ülkeler sütten çıkmış ak kaşık, hepsi hümanist, hepsi insancıl, hepsi barış taraftarı, bir tek bizler kötüyüz. Bir tek bizler katliamcıyız, bir tek bizler mal gibi kendi halkımızı katletmeye çalışıyoruz. Hiçbir problem yok, mükemmel yaşıyoruz ama rahat battığından dur Kürtleri katledeyim, vay Ermeniye saldırayım, ondan sonra da yıkılayım dağılayım. Akıl alıyor mu gerçekten? Bu arada yanlış anlaşılmasın, yabancı ülkelerin katliam yapmış olması biz de yaptığımızda bizi meşru kılmaz. Yani yapmışsak yaptık, onlar da yapmış gibi bir şey demiyorum arkadaşlar. Zira biz yapmamışız. Hiçbir Osmanlı subayı da sabah yataktan kalktığında dur gidem de 10 tane Ermeni öldürem diye düşünmüyor zaten. Bunlar mecburiyetten yapılan şeyler. Ve bu teçhir muhabbeti bir tek Ermenilerle sınırlı kalmadı. Bakıldığında 250 bin 300 bin civarında Rum 1. Dünya Savaşı'nda Ege ve Karadeniz bölgesinden teçhir edilmiş ya da 60 bin civarında Arap Medine'den Anadolu'ya gönderilmiş. Keza Lübnan'da da 3-4 bin civarında Yahudi düşmanla anlaştıkları için Cemal Paşa tarafından sürgün edilmişler. Ya da Toroslar'da 8 ila 10 bin civarında Türk huzuru bozdukları için sürgüne yollanmışlar. Yani eğer problem çıkarıyorsan, tehdit oluşturuyorsan, ister Türk ol, ister Yahudi ol, ister Ermeni ol, devletin bekası için yollarlar kardeşim. Ermenilerde de huzuru bozan tayfa epey kalabalık olduğundan dolayı, ayıklama şansı olmadığından bütün bir toplum tehcire yollanmıştır. Olay bundan ibarettir. Ve bir yanlışa daha değineyim. Bazı insanlar biz belgelere baktık 900 bin kişi öldürülmüş diyorlar. Halbuki bu da yanlış. Tehcir öncesi ve sonrası yapılan sayımlarda 972.246 kişilik bir nüfus farkı görülüyor. Fakat bu kadar insanın öldürüldüğü anlamına gelmiyor. Bu sayı Güney Amerika ve Rusya gibi bölgelere gönderilen diğer grupları da ihtiva ediyor. Ve tehcir bütün Ermenilerin yurt dışı edilmesi demek değildir. Mesela Van'daki Ermeni nüfusun bir bölümü İzmit'e, İzmit'teki Ermenilerse Kütahya'ya yollanmıştır. Kütahya'daki Ermenilerden büyük bir bölümse Afyon'a yollanmıştır. Yani ülke içerisinde dağıtılmışlardır. Yahu bakıldığında doğudan kaçıp İç Anadolu'ya giden 704 bin Müslümanın dahi Ermeni olduğu söylenmişti. Her gördükleri böyle 100 binli rakamlı kalabalık raporları işte Ermeniler sürgün ediliyor, işte Ermenilere zulüm yapılıyor mantığıyla lanse etmiş ve propaganda yapmışlardı. Yani iş yalan söylemek, abartmak veya belgesiz bir şekilde konuşmak olduğunda zaten 100 yıldır sabah akşam Ermeni katliamı propagandası yapılıyor. Bu yüzden de en azından ben belgelerle konuştuğumdan vicdanım gayet rahat. Yine bakıldığında Talat Paşa'yı öldüren Ermeni mahkemede o da zamanında benim ailemi öldürmüştü şeklinde savunma yapmıştı. Yani intikam aldığını söylemişti. Ama daha sonra incelendi ve o dönemde adamın ailesinin Osmanlı'da hiç bulunmadığı görüldü. Yani o da iftiraydı. Bu yüzden her sıkıştığında yalan söyleyen veya soykırıma başvuran bizler değiliz. Ve maalesef bu propagandayla büyütülen bir nesil de ister istemez ya Türk düşmanı oluyor ya da Türkiye'ye karşı bir antipati hissediyor. Hatta iyice beyni yıkanmış olanlar bir takım suikastlerle ya da intikamlarla dahi meşgul olabiliyorlar. Örneğin Gurgen Yanikan adında bir Ermeni 27 Ocak 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Barbara kentinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir'i katletmişti. Ermeni teröristler 21 ülkede toplam 38 kentte 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de işgal olmak üzere 110 terör olayı gerçekleştirmiştir. Ve bu saldırılarda 42 diplomatımız şehit olmuştur. Yani şu intikam takıntıları halen daha sönmüş değildir. Bu sebeple bana hiç objektif davranmamışsın Diamond, taraflı yaklaşmışsın, devletin ağzından konuşmuşsun diyecek olan o arkadaşlara en başından bir tavsiye vereyim. Bir daha düşün. Belki ben objektif davranıyorumdur da sen düşmanca büyütüldüğünden olaylara net bir şekilde bakamıyorsundur. Bu da bir ihtimal yani. Her neyse, şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda
Görüşmek üzere.